gün iş yerime geldim, dedim ki arkadaşlar ben işi bırakıyorum. Ben profesyonel sporcuyum. Çok büyük yerlerde dövüşmek istiyorum dedim. Bana güldüler, dediler çok iyi tamircisin dediler. Burada dur, yarın bir gün tamirhaneni açarsın, çok büyük paralar kazanırsın dediler. Ben dinlemedim. Ben sevdiğim şeyi yapmak istedim. İşi bıraktım ve o günden itibaren sabah akşam antrenman yapmaya başladım. Хорошо, Ибу, хорошо, давай, пробивай. 1996 yılında Türkiye'de Niğde'nin Akçören köyünde dünyaya geldim. 6 yaşıma kadar köy çocuğuydum. Anaokuluna gittim. Sonra ilkokulun başında Avusturya Viyana'ya geldim. 2002 yılından itibaren ilkokula gitmeye başladım. Ondan sonra ortaokulu bitirdim. Ve ablalarım devam okudu. Ben devam okumak istemedim çünkü çalışmak istedim, kendi paramı kazanmak istedim, ehliyet yapmak istedim. Arabalara böyle bir tutkum vardı. Okulu bitirdikten sonra 15 yaşındayken baba dedim ben meslek öğrenmek istiyorum, çalışmak istiyorum, kendi paramı kazanmak istiyorum dedim. Tamam oğlum dedi. Sen ne yapmak istiyorsan ben senin arkandayım dedi. 2011'de tamirciliğe başladım. İlk iş günümdü. 3,5 yıl boyunca çıraklığım sürdü. Sonra usta oldum. Ve 2018'de büyük bir karar vermem lazımdı. Ya iş hayatıyla devam edecektim ya da iş hayatımı bırakıp profesyonel sporcu olmam gerekiyordu. Çünkü ikisi aynı anda olmuyordu. O sırada profesyonel arkadaşlarım sabah akşam idman yapıyordu. Ben işten sonra gidip antrenman yapıyordum. Ve zorlanıyordum. Bütün gün 8-9 saat çalışmışsın. Ondan sonra işten çık, zaten yorgunsun. İdmana gidiyorsun. Profesyonel kariyerimde 8-0 olduğumda antrenörlerimle oturduk, dedik ki bu bir karar vermen lazım. Ya iş hayatını seç ya da sporu seç. Ondan sonra dedim ben sporu çok seviyorum. Sporu seçeceğim. Bir türlü maddi geçinmeye bakarım dedim. Hafta sonları korumacı olarak çalıştım. Bir türlü bir şey yaparım dedim. O gün iş yerime geldim, dedim ki arkadaşlar ben işi bırakıyorum. Ben profesyonel sporcuyum. Çok büyük yerlerde dövüşmek istiyorum dedim. Bana güldüler, dediler çok iyi tamircisin dediler. Burada dur, yarın bir gün tamirhaneni açarsın, çok büyük paralar kazanırsın dediler. Ben dinlemedim. Ben sevdiğim şeyi yapmak istedim. İşi bıraktım ve o günden itibaren sabah akşam antrenman yapmaya başladım. Tabii maddi olarak biraz düşüş yaşadım çünkü aylık bir gelirim vardı. Artık o gelmiyordu. İşsizlik parası alıyordum. Hem onunla mücadele ediyordum hem antrenman yapıyordum. Tam 2020'de her şey yola girerken korona geldi. Ve orada da ilk mağlubiyetimi yaşadım. Yani demek istediğim bu yol hiç kolay yol değildi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Avusturya'da da maalesef ilk profesyonel kariyerime başladığımda, ilk maçlarıma çıktığımda hiçbir şekilde para almadım. Hem maça hazırlanırken bir yandan masa satmaya çalışıyordum, bilet satmaya çalışıyordum. Çünkü artık organizasyonlar öyle bir duruma dönmüş ki organizasyona ne kadar para getirirsen o zaman sana rakip getiriyorlar, seni dövüştürüyorlar. Yani ilk 5 veya 6 maçımda hiç para kazanmadım profesyonel maçlarımda. 7. maçımda 1000 euro aldım. 8. maçımda 2000 dolar aldım. Yani öyle söyleyeyim. 8. maçımdan sonra para kazanmaya başladım. Tabii 8 maçıma gelinceye kadar işi bırakmıştım spor için. Oradan sağ olsun kardeşlerim ufak da olsa hiçbir şekilde beni yalnız bırakmadı.
berberci olan Şenol kardeşim cebinden harçlık ver. Başka kardeşlerim, tanıdıklarım, beni seven, bana güvenen, bana inanan insanlar yeri geldi 100 euro, 200 euro. Benim için o zamanlar büyük paraydı bu rakamlar ve bana çok yardımcı oluyordu. Çünkü ne de olsa maça çıkıyorum, onca hazırlık süreci geçiriyorum, onca para yatırıyorum kendi cebimden. Sonra maça çıkıyorsun, kazanıyorsun ama eve geliyorsun elde para yok. Sonra düşünüyorum, İbo niye yapıyorsun sen bunu? Tamam seviyorsun, hem dayak yiyorsun, dayak atıyorsun ama sonunda bir geliri olması lazım ki hayat devam edecek. Hiçbir geliri yok ama sen pes etmiyorsun, devam yapıyorsun. Çünkü benim hedefim hep UFC'ye girmekte. İbo oraya girdikten sonra başarmışsın zaten. Orada para kazanırsın diyordum hep aklımdan. Oraya gidene kadar da bu kardeşlerim sağ olsun yanımda bana destek çıktılar. Yani bu UFC'ye girme yolum hiç kolay değildi. Ben zengin ailenin bir çocuğu değilim. Babam eskiden marangozdu. Annem 2025 yılındayız. Daha halen kendisi temizlikçi olarak çalışıyor. Yani benim bu spora başlama nedenlerimin en büyük şeyi de buydu. Annemi işten çıkarmak, o kadar iyi para kazanmak ki aileme yardımcı olmak. Çünkü bu yaşıma kadar beni yetiştirdiler, büyüttüler, yemediler, içirdiler, giymediler, giydirdiler. O yüzden bu saatten sonra da ben onlara yardımcı olmak istiyorum. Çalışmasınlar, oğlu kazanıyor, oğlu bakar ailesine. Hep bunu istedim. Ay. 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 Şimdi UFC'de dövüşüyoruz. Eskiden Viyana'da, Avusturya'da hazırlanıyordum ama şimdi yetmiyor bu. Amerika'ya gitmem lazım, Tayland'a gitmem lazım. Şu an Dagestan'dayım. Antrenörlerimi getirmem lazım. Terapistim, diyetistenim, masajcım. Bunların hepsini ayarlamam lazım ve bunlar bir maç hazırlığı 30, 40, 50 bin euroya kadar tutuyor. Yani lig yükseldikçe gider de yükseliyor. Öyle söyleyeyim. Sağ olsunlar sosyal medyada takipçi sayım arttı, sevenlerim arttı ama maddiyat olarak kimse yanaşmadı. Tek Hayko ailesi hariç. Ay. 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 Bir gün bir baktım Yahya yazmış bana. O zamanlar 9-10 bin takipçim falan vardı. Hiç sosyal medyayla böyle fazla alakam yoktu. Maçtan maça kazandığımda bir şeyler paylaşıyordum. Baktım dedim ben bu adamı bir yerden tanıyorum dedim. Birkaç yıl önce Gökhan Saki ile bir vlog çekmişlerdi. Oradan takip ediyordum. Sonra boks otomat challenge falan yapmışlardı. Yani üçünü de tanıyordum. Ailemi bıraktım İsmail. Sevdiklerimi bıraktım. Dagestan'a geldim. Mahaçkala'ya. Kendimi geliştirmek için. Güreşimi daha da iyi yapmak için. Yer oyunlarımı daha da güçlendirmek için. Ailemi, herkesi bıraktım, buraya geldim. Ve 2,5 ay burada duracağım. Ondan sonrasında 7. ayın 26'sında Abu Dhabi'de maça çıkacağım. Kolay değil İsmail. Ailenden, sevdiklerinden, herkesten uzak, kolay değil. Sonra bir baktım Yahya bana yazmış. Kardeşim nasılsın falan. Ben de geri yazdım. Görüşelim. Tamam okey. İstanbul'daydım o sıra. Bir görüştük, arabadan indiler. Ben de otelden çıktım. Böyle sanki nasıl anlatsam 20 yıllık arkadaş gibiymişsik gibi hissettim böyle. Sanki bir ara görüşmüyormuştuk gibi. O samimiyet vardı. Direkt sarıldık birbirimize. Çay içtik, tanıştık. Öyle samimi geldiler ki dediler böyle böyle bizim bir şirketimiz var. Hayku diye supplementimiz var. Beraber çalışabiliriz. Sana destek çıkabiliriz. Bu yolda her türlü ne gerekiyorsa beraber başarabiliriz dediler. Ben de dedim valla zaten böyle kardeşlere ihtiyacım vardı. Böyle insanlara ihtiyacım vardı. Bu bir takım işidir. Yani takımsız hiçbir yere geçemezsiniz. Yani bu tek MMA, UFC'ye özel değil. Bu normal hayatta da öyle. Tek başınıza çoğu şeyi başarırsınız ama tam dağın zirvesine gelmek için bir ekip lazım. Ve ekipsiz maalesef hiçbir şey olmuyor.
Hayku benim için bir sponsor gözüyle hiçbir zaman bakmadım. Bana diyorlar senin sponsorun Hayku falan. Tamam, bir yandan sponsor olabilir ama ben kendimi ailenin bir parçası olarak hissediyorum. Bana da o hissiyatı verdiler zaten. Üç kardeş olsun, Tarık abi olsun, Kadir abi olsun, bütün Ramazan abi olsun, kameraman kardeşim İsmail olsun, Selim'im olsun, bütün aile yani. Gerçekten hepsini çok çok seviyorum. Hepsinin ayrı ayrı yeri var kalbimde. Sağ olsunlar, her türlü destek çıkıyorlar. Kampta beni yalnız bırakmıyorlar. Belki insanlar diyebilir, Yahya'nın ne işi var İbo'nun kampında. Adam tek mental olarak yanımda destek çıkıyor. Yani ben ne Yahya'yla ne İsmail'le ne Recep'le antrenman yapmıyorum. Ben burada kendi antrenmanlarımı yapıyorum ve beni çekiyorlar. Ne de olsa bu UFC öyle bir platform ki arkadaşlar. Tabii dövüşerek bir yerlere varırsınız ama Habib'in mesela ilk 9-10 maçında çoğu kişi Habib'i tanımıyordu. Ne oldu? Ne zaman McGregor'a karşı dövüştü, orada patladı ve bütün dünya yıldız olmaya başladı. Bütün dünya tanımaya başladı. Ondan önce de Habib çok güçlüydü ama çoğu kişi tanımıyordu. Bu medya çok önemli bir şey bu sporda. Zaten UFC bende Türk sporcu olarak bu etkileşimi gördü. Türkiye'den desteği gördü, izleyiciyi gördü. Ve Allah nasip ederse hayallerimden birisi inşallah UFC bir gün Türkiye İstanbul'a getirmek. Yani bunun için çabalıyorum, bunun için mücadele veriyorum. Yani buna nasıl olması lazım? Medya bölümü çok önemli. YouTube videoları olsun. Mesela çoğu kişi düşünebilir. İbo kampa gittin, her şeyden uzak dur, tek maçına odaklan. Arkadaşlar bu böyle olmuyor. Sanmayın ki ben burada kafamı bu işe video çekmeye yoruyorum. Ben olduğu gibi çok doğal bir şekilde antrenmanımı yapıyorum. Sağ olsunlar kameraman arkadaşımız olsun, kurgusunu yapan arkadaşımız, hepsi bunları üstünde çalışıyor. Ben kendi işimi, kendi sporumu yapıyorum. Bazen hatta diyorum, lan bunu nerede çektin, nasıl yaptın falan. Yani bu sistem her arkamdan çekiliyor, yapılıyor. Benim hiç ruhum bile duymuyor. Sonra bir bakıyorum ortaya güzel bir video çıkmış. Yani belki bu algı olabiliyor. Kamera çekiyorsun, şey yapıyorsun, antrenmandan eksik kalıyorsun. Hayır, ben yapacağımı zaten yapıyorum. Sağ olsun kardeşlerim etrafımda dört dönüyorlar ve en güzel anıları çekip sizlere aktarıyorlar ve size de bu fırsatı veriyorlar yani. Ben önceden spor yaparken UFC dövüşçüsünün kampını izleyemiyordum. Ama şu anki kamplarımda Dagestan'dayım, Maçkala'dayım, Ankalife'in ekibiyle antrenman yapıyorum. Ve siz oturup bu dokumentasyonu izleyebileceksiniz veya bir önceki Amerika'da olsun, Tayland'da olsun vloglarımı izleyebileceksiniz. Kalbim yerinden çıkacak. Hadi. Toptunuz Cinokom'u şimdi bilmiyorum diyorsunuz. Bilmiyorum benim. Ben o dünyaya uzağım. İlk yenilgim beni bambaşka bir İbo Aslan'a çevirdi. Çünkü o zamana kadar yenilgisizdim, 8-0'dım ve Viyana'da antrenman yapan bir genç sporcuydum. Herkes etrafımda benim UFC'ye gireceğime, çok büyük kariyere sahip olacağıma inanıyordu ve güveniyordu. İlk yenilgiyi aldıktan sonra arkama bir döndüm, bir baktım. Yani çoğu kişi gitmiş, tek bir ailem vardı ve bana güvenen, en baştan beri yanımda olan birkaç arkadaşım vardı. Bir şey olmayacak dediler. İbo buraya kadarmış dediler. Ama babam beni kenara çekti. Dedi ki oğlum ben sana güveniyorum. Sen başaracaksın. Sen UFC'ye gireceksin. Sen milli bayrağımızı dünyanın en büyük organizasyonunda dalgalandıracaksın. Şimdiye kadar bunu senden önce 2 kişi yaptı ve sen 3. olacaksın. Kim sana inanmazsa inanmasın. Ben sana inanıyorum ve sen bunu başaracaksın dedi. Öyle bir konuşma geçti aramızda. Beni çok etkiledi babam ve her sabah kalktığımda antrenman yapasım yok gene o sözler aklımdan geçti. Dedim ki İbo oğlum yapacaksın. Gittim antrenman yaptım.
mücadele verdim. Hiçbir zaman pes etmedim. En yorgun olduğum günlerde, en isteksiz olduğum günlerde, havanın en sıcak olduğu günlerde, arkadaşlarımın tatile gittiği günlerde hiç pes etmedim. Antrenmana gittim. Mücadeleyi hiç bırakmadım. Sonuna kadar antrenman yaptım. 2 maç, 3 maç üst üste yendim. Ondan sonra Kadir Gecesi'nde ellerimi açtım. Allah'ım dedim, dolarımı kabul eyle, emeklerimi boş harcama ya Rabbim dedim. Yıllardır antrenman yapıyorum. Kendimi, ailemi, ülkemi gururlandırmayı nasip eyle bana ya Rabbim dedim. Kadir Gecesi'nden çıktım, eve bir geldim. Ali Abdülaziz bana kontratı yollamış. Baktım rakibim belli, tarih belli, kazanacağım para belli. Dünyanın en mutlu insanı bendim. Yani bu hissiyatı anlatamam size. Ondan sonra daha da böyle bir motivasyonlandım. Baba, oğlum başardı. Las Vegas'a gideceğiz ve Las Vegas'tan maça çıkacağız baba dedim. Ve Dana White kendisi beni izleyecek. Mick Maynard, Ali Abdülaziz ve sen de yanımda olacaksın dedim. Ailecek çok sevindik. Ailem çok gururlandı. Çok iyi hissettim kendime. Ekibimle Amerika'ya gittik, Las Vegas'a. Orada kampın son 3,5-4 haftasını yaptık. Ondan sonra Contender maçına çıktım. İnanır mısınız? O kadar sakindim ki, o kadar kendimden emindim ki, UFC'ye ait olduğumu o kadar iyi hissettim ki, hatta maçtan önce annemi aradım. Dedim, anne dedim, bir yanlışlık olması lazım dedim. Hiç heyecanlı değilim, sanki maça çıkmıyormuş gibi hissediyorum kendimi dedim. Normalde bütün dövüşçüleri bilir, hani böyle maça kadar heyecanlı olmaz ama böyle arenaya giderken böyle ateş birazdan basar böyle. Böyle vücutta böyle karıncalar oynar böyle, hadi tam zamanı, böyle hem motivasyonlu hem böyle birazcık stres, birazcık nervosite, o olması lazım. O bu sporun tuzu şekeri zaten. Bir şey yanlış gidiyor anne dedim. Ben kendimi tanıyorum, böyle değilim normalde dedim. Annem bana dün geceden sabaha kadar dedi namaz kıldım oğlum dedi. Dizlerim ağrıyor, üstüne oturamıyorum dedi. Benim ettiğim dualar dedi. Sana bak ya, insan duygulanıyor. Allah'ım sana yardım edecek dedi. Yardımcın olacak dedi. Hiçbir şey hissetmeyeceksin dedi. O sırada oradan da böyle bir güç geldi böyle. İnanır mısınız? Beni çağırdılar. İbo, sıradaki sensin dediler. Sonra Fatih hemen kanıma girdi dedi. İbo dedi, biz yıllarımızı verdik bu an için dedi. Hadi oğlum dedi, let's go dedi, enjoy dedi, sen başaracaksın dedi. Sen yapacaksın. Gir dedi, Türk'ün gücünü göster dedi. Eğer yapabilecek kişi varsa o da sensin dedi. Hadi oğlum dedi. Isındık, her şey tamam. İçeri girerken zaten bir anda böyle 5, 6, 7, 8 kamera geldi. Böyle her taraftan ışıklar. Orada birazcık bir heyecan bastı. Ondan sonra hadi İbo dedi, senin zamanın dedi. Kapıya bir vurdum. Kapı açıldı, ondan sonra kafese doğru gidiyorum. Bir baktım kafese, rakibin gözü bende. Daha kafese girmeden böyle benden çekiniyor, onu hissettim yani, bir dövüşçü olarak onu hissedersin. Sonra o kadar mutluydum ki hani aklımın ucundan kaybetmek hiç geçmedi. Ben kazanacağımdan %100 emindim. Oradan içeri yürüdüm. Fatih Aktaş, bir de Roman Dolidze vardı köşemde. Kafese girdiğimde dedim ki tamam dedim ya, burası benim için. Burası benim için yapılmış dedim. Kendimi o kadar iyi hissettim ki içeride. Ama bir yandan da biliyorum yani çok büyük bir maç benim için. Maç başladığında öne yavaş yavaş baskı yaparak zamanımı bekledim. Hani her zamanki böyle İbo Aslan olup böyle pataküte böyle gireyim yapmak istemedim. Böyle yavaş başlamak istedim. Runde'nin ilerleyen dakikalarında fark ettim ki ben ona ne yapıyorsam bana geri yapmak istiyor. 1-2 yapıyorum, o da bana geri yapmak istiyor. Ayak low kick vuruyorum, o da bana geri vurmak istiyor. Tamam dedim, sen böyle mi oynamak istiyorsun? Böyle tam zamanını bekledim. Zaten yanlış hatırlamıyorsam ilk rundenin ortalarında 2,5 max 3. dakikasında tam exchange'e geldiği zaman orada rakibimi iyi tutturdum. Orada sallandı zaten. Sallandı, hadi bu oğlum dedim. Tam zamanı dedim. Öne giderek kontrollü bir şekilde yumrukları isabet edince zaten gözlerini gördüm, dönmüştü ve KO olmaya hazırdı. Orada son üstüne gittiğimde 1-2 tane vurduğumda orada yere düştü. Hakem araya girdi, maçı bitirdi ya. Benim tek hareketim arkamı dönüp
babama bakmamdı. Babama bir baktım. Aslan oğlum, aslanım diye böyle. Yani ben o zaman 27 yaşımdaydım. Babamı bu kadar mutlu hiç görmemiştim o ana kadar. Çocuk gibi böyle zıplıyordu aslan oğlum, yani öyle gururlandırdım ki ben babamı. O bana ömrüm boyunca yeter. Zaten dayanamadım. Kafesten atladım, sarıldım kendisine. Sonra kolumu kaldırdı zaten. Hakem, çıktım orada interview falan verdim. UFC'ye hem İbo Aslan'ı yanında Türkiye'yi, bayrağımızı, Türk yemeklerini, Türk kültürlerini, her şeyi aynı anda böyle yüceltmek, büyütmek istedim. Yani hep Turkish Pava'yı ön plana koyarak, nereden geliyor, Türk yemeklerinden, kuru fasulye pilav yediniz mi, kebap yediniz mi? Maçtan sonra interview yaptılar. Orada da bunların hepsini tekrarladım. Elime UFC mikrofonu aldığımda zaten böyle UFC yazıyor. Oğlum bu başardın lan falan. Orada da aynı soruyu sordular. 2020'de kaybettin, ne düşündün dediler. Aynısını orada da cevapladım. Maçı kaybettiğimde babam yanımdaydı ve yakın arkadaşlarım yanımdaydı dedim. Gerisi bana güvencini kaybetti dedim. Başaracağıma inanmadı dedim. Ama ben babamın motivasyonuyla ve kendi isteğimle dedim. Hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman mücadele ettim dedim ve şu an dedim burada oturuyorum dedim. UFC dövüşçüsüyüm dedim ve karşımda babam dedim. Anlatamam dedim. Bu duygu tek yaşanır dedim. Son yenilgim beni biraz zorladı. Öyle söyleyeyim. Çünkü Contender maçımı kazandım. İkinci maçımı kazandım. Üçüncü maçımı kazandım. Yani ilk 3 maçımı KO ile kazandım. Ve kazandığımda böyle bütün Türkiye'nin böyle arkamda bana destek çıktığını, böyle benimle beraber olduğunu, hatta bazen önüme videolar çıkıyordu. Kadınlar yazıyordu. Bu İbo Aslan kim? Kocamı gecenin 4'ünde uyandırıyor ve adam bağırıyor falan. Öyle videolar karşıma çıkıyordu. Yani öyle bir duruma getirmişsin ki Türk halkını, gece 4'te uyanıp benim maçımı izliyorlar yani. Bu ne kadar gurur verici bir şey benim adıma. Ve ben bunu başarmıştım. Ve Kutalaba maçında maalesef teknik olarak bazı hatalar yaptım. Kendi gururuma yenildim. Kamp sürecim çok güzeldi. Ve maalesef maçtan 10 gün kala staph infection geçirdim. Bu çok kötü bir infection. Bunu tek yaşayan bilir. Sırtımda resmen bir delik vardı. Antibiyotikim kullanıyordum. Ve antrenörlerim bana dedi, İbo çıkma dedi. Çünkü kendimde hissetmiştim, son sparringim olsun, maç haftaya girişim olsun, böyle üstümde bir halsizlik, bir yorgunluk vardı. Yani 10 runda sparring yapan adam, yorulmayan adam, staph olduktan sonra antibiyotiklerin de etkisinde bir veya ikinci rundadan sonra yoruluyordum. Ve ben bunu antrenörlerimle konuştum. Dediler, İbo hiç gerek yok, dövüşme. Ama gel gelelim, ben hazırlık sürecinde maddi bir para harcadım. 40.000 euroya yakın. Yani bunu çoğu kişi bilmiyor. Ben öyle keyfime göre okey maç iptal edemem veya reddedemezdim. Mecbur kendimce dövüşmek zorundaydım. Eğer dövüşmeseydim, Avusturya'ya geri dönseydim, onca para yatırmışsın ve elimde parasız geri dönmüşsün ve bir daha maçım ertelenecekti ve onun için yeniden bir hazırlık sürecim başlayacaktı ve yeniden paraya ihtiyacım olacaktı. O yüzden kendimi dövüşmek zorunda hissettim. Ekibimi dinlemedim, antrenörlerimi dinlemedim ve maça çıktım. Zaten maça çıkarken, ısınırken orada kalbim çok yüksek atıyordu. Dedim ki resmen antrenörlerime, benim kalbim çok atıyor. Ben gireceğim, kazanmak için elimden geleni yapacağımı söyledim. Bana dediler ki, İbo, halen iptal etme şansım var. Bunu biliyorsun değil mi? Dedim, bunun hakkında lütfen konuşmayalım. Artık eldivenleri giydik, bu saatten sonra geri dönüş yok ve ben o kafese gireceğim dedim. Dik kafalık yaptım ve kendi kendime bir baskı yaptım. Psikolojimle kendi stilimi değiştirdim. Dedim ki, İbo, içeri gir, en hızlı şekilde bitir ve çık. Neden böyle düşündüm daha şimdiye kadar anlamış değilim. Yani daha önce UFC maçlarımda sakin başladım. Takip ederek, baskı yaparak, yumruklarla olsun, tekmelerle olsun ilerledim ve tutturduğum yerde maçı bitirdim. Bu 3. rundada olsun, ilk rundada olsun hiç fark etmiyor. Yani 3 rundelik kondisyonumuz da var. Onu da gösterdik ve 3. rundanın sonunda da KO da yaptık.
Bunu da bütün Türkiye gördü. O yüzden içimde öyle bir baskı yaptım kendime. Hani İbo sanki bir runde zamanın var, gir maçı bitir çık. Maç başladı. Öne baskı yaparak exchange'lere girdim. Kırpışmaya çalıştım yani. Neden yaptım? Dediğim gibi daha halen anlamış değilim. Hata yaptım. Dövüş planımdan çıktım. Kontrolümü kaybettim. Sonra rakip de gücümü anladı. Ayakta benimle başaramayacağını anladı ve üst üste takedown denemeye başladı. İlkini defense yaptım, ikincini yaptım ve üçüncü de sandım yine birbirimize kırışmaya gireceğiz. Hiç beklemediğim anda çok güzel bir timing yakaladı ve takedown yaptı. O sıra yere düştüğümde bir an için böyle anlayamadım bu adam beni nasıl yere düşürdü diye. Biliyordum ve bunun için de hazırlandım. Ama maalesef vücudum dayanmadı. İşte boşluğa düştüm. Fight planımdan çıktım. O anda hiç yapmayacağım bir hata yaptım. Sırtımı vendim, geri döndüm. Boğazımı kaptırdım. Ben mükemmel bir insan değilim. Hedef mükemmellik de değil. Bundan ders çıkarmak, yani hatalarımdan ders çıkarmak. Maçı kaybettiğimde nasıl bir hata yaptığımın farkına vardım. Ve direkt maçtan sonra otel odasında antrenörlerimi çağırdım. Oturduk ve konuştuk. Nerede ne hatası yaptım? Nasıl düzeltebiliriz? Ve hemen orada içimde intikam ateşi yanmaya başladı. Ne yapacağız? Tamam. Plan proje vuruldu. Önümüzdeki maçı kazanıp ondan sonra bir maç olur, iki maç olur. Hiç fark etmez. En yakın zamanda Ion Cutelaba'yla yeniden bir revanş maçı yapmaktı. Maçtan sonra ilk düşündüğüm şey buydu. Ben hiçbir zaman kaybetmem. Ya öğrenirim ya da kazanırım. Ve bu maçı maalesef kaybettik ama önümüze bakacağım ve bundan ders çıkaracağım. Bu hataları önümüzdeki maçlarda tekrarlamayacağım Allah'ın izniyle. Eğer maçtan önce büyük bir sakatlık olursa veya aynı şekilde bir staph infection olursa, antibiyotikim kullanmak zorunda kalırsam maalesef maçı iptal etmek zorunda kalacağım. En sağlıklısı da bu benim için. Eğer geri dönecek olursam, dediğim gibi maçtan sonra antrenörlerimle konuştum. İbo, bu spordur. Kazanmak olduğu gibi kaybetmek de bu işin bir parçası. Maalesef bugün kaybettik ama inşallah önümüzdeki maçı kazanacağız dedik ve büyük bir motivasyonla çalışmalara devam başladık. Ama o anda baktım ki sosyal medyada çok üstüme gelindi. Dediğim gibi benimle alay etmeye çalıştılar. Beni komik duruma düşürmeye çalıştılar. Yani asıl olmayan yalanları söylediler. Hakkımda birçok iftira attılar. Ama aralarında bir kısım da vardı. Onlardan Allah razı olsun. Dediler kardeşim bu bir spordur. Yenmek olduğu gibi kaybetmek de var. Biz sana inanıyoruz. Sen dünyanın en büyük organizasyonunda şanlı bayrağımızı dalgalandırıyorsun. Senden Allah razı olsun dediler. Yani bu bana motive eden kardeşlerimden de Allah razı olsun.
Yeni rakibim genç bir sporcu, genç bir dövüşçü. Hem ayakta olsun hem yerde olsun iyi bir sporcu. Kendisi Amerika'da antrenman yapıyor, Las Vegas'ta, ve antrenman yaptığı salonu biliyorum. Orada çok kaliteli dövüşçüler var. Yani dünyanın en iyi adamlarıyla hazırlanıyor maça. Kendisinin UFC'de bir maçı var ve onu en son maçında short notice olarak, yani maça bir hafta kala, Johnny Walker maçı iptal etti ve o maça zıpladı. Bir haftalık bir kamp süreciyle, öyle söyleyeyim, UFC'den ilk 15'ten olan bir adama karşı dövüştü. Ve ilk runde komple domine etti adamı. İkinci runde kaybetti. Yani UFC'de bir maçı var. Benim UFC'de 4. maçım. Biraz daha fazla tecrübem var ona bakacak olursak. Ama günün sonunda kafes kapandığı zaman her ikimiz de sonuna kadar mücadele edeceğiz. İkimiz de kazanmak için her şeyi yapacağız. Ne de olsa herkesin ailesi var. Herkes ailesine ekmek götürmek istiyor. Ben de aynı şekil. Kim daha çok emek verdiyse, kim daha çok fedakarlıklar yaptıysa, yani ben de maçı kazanmak için elimden geleni yapacağım. İyi olan sonunda kazansın. You star, brother. I am not star, you star, brother. Good, coach. How are you? Today MMA? Это где интересно? У них что оформляет? Dagestan, Mahaçkala üst düzey bir yer. Zaten en son Abu Dhabi'de dövüştüğümde Suhrab'la tanıştım, Ankalayev'le tanıştım. Aynı gecede maça çıktık. Orada zaten bana demişti, Ivo, coming Dagestan. seni bekliyoruz, beraber antrenman yapalım demişti. Ben de orada tamam dedim, hocam geleceğim dedim. Ama o sıra Abu Dhabi'de 51 saniyelik bir kısa bir süre maçım olmuştu. Maçı kazanmıştım çok şükür. Onun ardından UFC'de yeni kontrakt aldım. Onun üstüne menajerim aradı, dedi İbo dedi, ikinci ayda Ion Cutelaba dedi, Amerika'ya gelmek zorundasın ve kamplara başlamak zorundasın dedi. Ben de iyi tamam dedim. O yüzden yeni bir şey denemek istememiştim. O sıra Mahaçkala'ya, Dagestan'a gidip, çünkü bu istediğin zaman uçağa atlayıp Dagestan'a uçamıyorsun. Bunun bir vize başvurusu var. Avusturya'da, Viyana'da randevu alman lazım. Konsolosluğa gitmen lazım. Bu bayağı bir uzun sürüyor. Таз ниже. Ровная спина. На себя чуть накинь. Ve bununla maçtan sonra uğraşmak istedim. İçimden dedim, Ion Cutelaba maçından sonra bir Dagestan'a da giderim. 2-3 hafta bakarım. Ona göre bana iyi geliyorsa ilerideki maçlarımda kampıma oraya giderim diye düşündüm. Ve sonunda Dagestan'a gelmek nasip oldu. Burası öyle güzel bir yer ki, insanları olsun, ülkesi olsun, Говори, spora Dagestan, tamam. bakış açıları olsun, antrenörler olsun, partnerler olsun, o kadar üst düzey sporcular ki anlatmaya gerek yok. Yani burada ortalama 20-25 yaşında olan gençlerin en az bir 15 yıllık güreş tecrübesi var. 5-6 yaşından itibaren spora başlıyorlar ve 20 yaşına geldiğinde bir çocuk 15 senelik bir güreş tecrübesi oluyor. Hepsi üst düzey sporcular. Partnerler olarak çok iyi insanlar. Bana destek çıkıyorlar. Bana yer dövüşümde yardımcı oluyorlar, güreşimde yardımcı oluyorlar, striking'de yardımcı oluyorlar. Yani her yönümde yardımcı oluyorlar, destek çıkıyorlar. Kardiyo olsun. Хорошо, Ибо, хорошо, давай, пробивай. Bir de burada öyle güzel bir şey var ki, herkes birbirini tutuyor, herkes birbirini destekliyor, herkes herkesin kazanmasını istiyor. Yani ben bunu gerçekten antrenmanlarda hissediyorum. Bu dünyanın her yerinde öyle değil maalesef. Bazı antrenörler seninle paran olduğu için seninle çalışıyor veya onlara iyi ödediğin için yanında, bir gün maçı kaybedip ödemediğin zaman bir bakmışsın antrenör başka birisiyle çalışmaya başlıyor. Daha da fazla para veren birisiyle.
Давай еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. 10 секунд. Ama 10 sekund. Dagestan'daki insanlar çok sadık insanlar. Sağ olsunlar her konuda yardımcı oluyorlar. Hacı, selam aleyküm. Normal, no problem. Breakfast, wrestling, öğlen yemek, akşam yemek yok. Sabah kahvaltıda wrestling, öğlen yemeğinde wrestling. Yani böyle söyleyeyim. Buradaki antrenörü, partnerleri toplasan, Suriye koysan orada da hazırlanabilirsin. Tayland'da da hazırlanabilirsin. Dünyanın her yerinde hazırlanabilirsin. Yeter ki böyle partnerlerin ve böyle antrenörün senin yanında olup sana her antrenmanda destek çıkan, sana bakan, burada bunu yapman gerekiyor, bunu yapman gerekiyor, bu yanlış diye doğru insanların olması çok önemli bu sporda. Ve ben çok şükür ekibimi buldum. Burada Ankalev'le beraber, Suhrab'la beraber, antrenörümle beraber ve bütün partnerlerimle beraber çok iyi maçıma hazırlanıyorum. Önümde 7 haftam var. Ondan sonra Allah'ın izniyle sakatsız bir şekilde maça girip kazanmak nasip olur. Давай, давай, Ivo, давай. One more, Ivo, one more, давай, еще. Хорошо, Джамбула, давай. Ибра, выходи. And you see this cage from the cage, you see? Бомба. Apple. This is electrolyte, brother. After training, very good. All fighter, professional fighter need this. You sweat, water, salt, and this drink, whoop, again power for the evening, for the second training. Изотоник как называется на Yeah, английском? isotonic, yeah, isotonic. Isotonic. Yeah, isotonic electrolyte. Welcome, brother. Зеленое яблоко. Вау. Coach Suhrab also try. Apple. Alhamdulillah. It's good after training, Смотри. Уф. Thank you, brother. Да. Ну, я понял. Толга. Хочу поехать. А вы в этом были? Arkadaşlar bugün
Yes, but he's injured right now. Side step. Side step. Yes. Вот. Медленно делай, медленно делай. Давай, 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 давай. Temp. Нургой. No, 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 no. One Одной hand, рукой one же, hand. одной. Hadi again. Одной рукой again. сделай. 59. Видишь, это Coach, правильно coach. сделай. Let's go, coach. Let's go. Наби. Набишка. Сделай до сего мне попроси. No power. This is химик. Время, время, время. This is химик. Не, одной рукой сделай. Ёбля, как у него кость сил. Сколько? Same, same. Я давай, давай. Same, same. My sister. Сестра делает, говорит, да? 7-8. 78 лет. Давай его. У него дурец, походу. А ну. 81. А ты сколько? 81, coach. Coach. 81. Coach, 81. Haydi. My record. Не, Юрешка. Не, вот так сделал, как бы. Ага. 88. Oha. Я думал, ее надо так же. Ты больше знаешь. Слазит, я нажимаешь, оно вот сюда. Ты видел 150? Футы ты сделал. 150 видел? Да, футов. This is my product. I like İbo Aslan. The owner is my brother. But this is electro, and this is for you. He's the winner. He's a winner. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you. Чемпионом не... Дай ему уехать нормально, да? Давай.
fights UFC two pay-per-view fights, Ibo will be king of Dagestan. İnşallah. I will buy here with my next bonus apartment inşallah. Moruk Niye bekliyorsun? He? Niye Seni bekliyorsun? bekliyorum geçmeni. Ben de seni çekmek için bekliyorum. Bence sen yürürsen beraber Şu köprüden insanlar geçeriz. çıksın yukarı ondan sonra. Burada var. Ha? Crazy guy man. Crazy. Oh maşallah. Jab, right elbow. Okay. Okay. Four block three. Isso. Binlerce genç sporcu arkadaşlarım bana yazıyor. Beni öz abisi olarak görüyorlar. Spora önceden yapıp ve ciddi şekilde antrenman yapmayan insanlar ciddi şekilde antrenman yapmaya başladılar. Ve gördüler ki Bibo Aslan UFC'ye girip Türk bayrağını dalgalandırıyorsa biz de yapabiliriz motivasyonuyla daha da bu sporun üstünde oldular. With coach Timur my brother. Yüzlerce gençin spora başlama sebebi oldum ve bunun daha da fazla gelmesini istiyorum. With faster. Buradan size demek istediğim ne olursa olsun hani yeri geliyor motivasyonsuz oluyorsunuz, yeri geliyor sakatlanıyorsunuz, yeri geliyor ailesel problem oluyor, yeri geliyor linçe uğruyorsunuz, yeri geliyor sizi aşağıya çekmeye çalışan insanlar oluyor. Hiçbir zaman onları ciddiye almıyorsunuz. Her zaman hedefinize odaklanıyorsunuz. Hiçbir zaman pes etmiyorsunuz. Her zaman önünüze bakıyorsunuz. Önünüze kimler taş atarsa atsın, o taşlarla köprü yapıp üstünden geçeceksiniz ve ben UFC'ye girip Türk bayrağını dalgalandırabiliyorsam sizler de bunu aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben bir İbo Aslan'ım. Umuyorum ki binlerce İbo Aslan arkamdan gelecektir.